Dostlar, şimdi Malta'nın diğer tarafında bulunan şu köye geldik. Burası ne köyü? Temel Reis köyü. Sağdan devam kanka. İlk defa böyle var ya, acayip tuhaf. Enteresan. Bu arkadaş tabii ki rahat rahat takılıyor. Sıkıntı yok onda. Şu an 5'e mi taktım, 3'e mi? 3'e taktım. Yerdeki detaylara bakar mısınız abi, mermerleri? Ben ilk defa böyle bir kilise gördüm. Siz gördünüz mü? Günaydın dostlar. Şurada kaldık bir gece. Şimdi Malta'da ikinci günümüze başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dostlar, buranın kilisesi meşhur sanırsam. Her 5-6 adımda bir kilise var. Çan. 1, 2, 3, 4 tane çan var. Burada da var. 4-5 tane. Buranın bir de cazı da meşhur galiba. Caz kafeler falan var bakın. Şuranın da içine bir bakayım da. Ah. Yalnız bunları şey yapmışlar. Heykelleri korumaya almışlar. Poşete çekmişler bakın. Yani ya çok harika bir yerler. Şuraya Göki geliyorum 2 dakika. Church yani kilise. Abi çok güzel yer. Kiliseye bakar mısın baba? Evet, mumları yakıyorlar bakın. Ama bu kilise çok değişik. Ben ilk defa böyle bir kilise gördüm. Şu duvarlara bakar mısınız, tavanlara? Vay be. Çok değişik yani. Mimarisi çok şey var sanırsam. Mum yakıyorlar şimdi, o büyük mumları. Şu yerdeki detaylara bakar mısınız abi, mermerleri? Ben ilk defa böyle bir kilise gördüm. Siz gördünüz mü? Çok dehşet bir şey ya. Dostlar, ben ilk defa böyle bir kilise gördüm. Hakikaten çok güzel, etkileyici. Şuradaki detaylara bakar mısınız abi? Şu an tadilatta galiba. Tavanlar, mamanlar 10 numara. Çok büyük bir kilise. Ve dehşet detaylar. Abi o mermerler, yerler, duvarlar, tavanlar. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Vallahi billahi. Abi şunu heykellere bakar mısınız? Çok güzel ya. Her yerde kilise var yalnız dostlar. Hani bakın burada da bir kilise var. Hani sadece kiliseleri çeksek. Yani her yerde kilise var baba. Günahkarı çok galiba. Burada da ayin vardı pazar günü olduğu için. Hoca şimdi hutbe okuyor, bilmiyorum. Onun için çıktım, rahatsız etmeyeyim dedim yani. Dostlar, buranın gecesi ayrı, gündüz ayrı, çok güzel yer. Şurası çok hoşuma gitmişti. Bakar mısınız abi şuraya? Burada yani nasıl bir şey varmış burada, ne bileyim. Şu bir ayağa benziyor ama hani direk gibi bir şey. Niçin yapmışlar bunu bilmiyorum. Savunma hattı için mi? Kale mi burası? Burayı su mu doldurmuşlardı? Vay be. Ama harika bir yer yani. Ben bu kadar sanmıyordum güzel olacağını. Ama gayet iyi. Gezilecek yerleri çok güzel. Şurada heykelli fıskiye de yapmışlar. Bizim Sultanahmet Meydanı'na çok benziyor burası.
Şuraya bakar mısınız ya? Çok güzel ya. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Bu akşam yola çıkacağız inşallah. Tekrar Viyana'ya geri döneceğiz. Buranın her yeri ayrı güzel, ayrı bir tarih. Şöyle bir heykellere ve anıtlara çok özen gösteriyorlar. Bakar mısınız ne kadar gerçekçi? Ve burada da Malta'ya ait bir mahkeme salonu. Justice. Aynen, burası da mahkeme salonuymuş dostum. Vay be. Bu dayı da buranın prezidenti. Yani bu kel dayı Guido Marco. 1931'de doğmuş, 2010'da rahmetli olmuş. Cumhurbaşkanı. Marco dayı. Dostlar bu büyük kuşatma anıtıymış. Ünlü Maltalı heykeltıraş Antonio Sciortino'nun eseri olan bu anıt 1565 yılındaki büyük kuşatmanın kurbanlarının anısına 1927 yılında açılmış. O zamana kadar Victorias'ta büyük kuşatmanın zaferini anan tek bir anıt vardır. 3 figür inanç, medeniyet ve yiğitliği temsil etmekteymiş. Yani inanç, medeniyet ve gücü temsil ediyormuş dostum bu yiğitliği yani. Şu arkadaş yiğit, şu inancı, bu da medeniyeti temsil eden dostlar. Burası büyük kuşatma anıtı. Dostlar Malta'nın en meşhur yerine geldik. Krosan yeri, kahve falan. Ben Americano içeceğim zaten ya. Ana bedava lan. 2.25. Başkan hemen fiyatları çekeyim size. Şuraya bakar mısınız abi ya? Kahvelere bakar mısın? 1.70 espresso. Dur dayı dur. Sen beni mi bekledin şimdi çekim yaparken ya? Marco dayı. Abi latte 2.50. Ya böyle bir adada böyle fiyatlar bedava. Hani hakikaten çok ucuz. Şuraya bakar mısın abi? Şişe. Şişe şaraplara bakar mısın? 23 euro, 20 euro, 18 euro, 22 euro. Pembe şarap 23, 22. Bardağı 6.50. Americano ya. Large please. Large. Vallahi çok uygun. Bayağı hoşuma gitti. Böyle bir adada çünkü fiyatlar şimdi şöyle düşünün ki Bodrum'a gittiniz bu fiyata içemezsiniz abi. Maalesef. Ama Malta'da içebiliyorsunuz. Neyse dostlar kahveler geldi de biz içtik. Şu kahveler yani. Ucuz ama nasıl diyeyim size Viyana'da içtiğim kahve kadar da lezzetli değil ama. Olsun. Herkesin sağlığına. Bu biraz daha sert gibi sanki. Biraz acı bir tadı var. Sanırsam bu nereden geliyor bilmiyorum ama biraz daha sert. Kraftik. Ondan ötürü biraz daha tabii biz yumuşak içtiğimiz için bize sert geldi. Şu an gerçi tire duvarlar çıktı ama çok tuhaf geliyor yani. Her şey soldan. Adaya giriyorsun, soldan giriş yapıyorsun bak. Ada geliyor şimdi. Hani sağdan devam etmiyorsun, soldan. Baba acayip tuhaf ya. Enteresan yani var ya. Değişik bir şey. Bu da bir deneyim oldu açıkçası. Yani bu da bize bir deneyim. En azından Londra'ya gittik mi artık araba kiralayabilirim. Çünkü korkuyordum. Şimdi korkmam. Basma. Onu bastın mı yapıyor, çekiyor. Şu an çekiyor. Ha? Kapat. Bir daha bas. Evet dostlar. Sağdan devam kanka. İlk defa böyle var ya acayip tuhaf. Enteresan. Bu arkadaş tabii ki rahat takılıyor. Sıkıntı yok onda. Şu an 5'e mi taktım 3'e mi? 3'e taktık ya. Yani enteresan bir duyguymuş. Artık rahatladık ama
Hala alışamadım yani. Aynalara bakma. Ne abi, buraya bakma gelmiyor ki. Hep oraya şey yapıyorum. Yani sıkıntı büyük. Bakalım. Allah sağ salim şu arabayı teslim etmeyi nasip etsin de. Kazasız belasız. Ondan sonra da az kaldı. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Mükemmel bir yer var ya. İnternetten baktım. Orayı da göstereceğim size. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar. Bay bay. Yolumuz böyle dostlar yani. 80'lik yol. 80'lik de biz 60'la gidiyoruz ona. Radar. Yani burada şöyle bir şey var. Radarda şu. Buradaki abla dedi ki, yani kiraladığımız, burada dedi tolerans yok. 80 ise 80, 50 ise 50, 51 olsa bile radar çekiyor dedi. Onun için biz de uymaya bakıyoruz. Çünkü durduk yere ceza yemeyelim şimdi zaten. Hani 14 euroya araba kiraladık. 200 euro da ceza ödemeyelim yani. Melihat diye bir yere geldik. Vallahi şimdi burası da çok güzel bir yere benziyor. Şu sahil kısmına da ineceğiz. Şimdi şurada bir güzel bir kilise gördüm, herhalde şey var. Düğün dernek var. Hemen orayı göstermek istiyorum size. Malta'nın kurtuluşu mu nedir? Gösteri var. Yani izci çocuklar bunlar. Ha, iyi denk geldi ya. İzci şendir, izci şendir, izci şendir. Arkadaş, lisedeyken biz de izciydik ya. Şimdi saati bekliyorlar. Ama bunlar izci ha, bak. Oba beyli. Evet. İyi denk geldi o saat. Davulcu da tam davul gibi maşallah. Ha, tosunuma var. İyi seçmişler. Heh, şunlar da tam boyutuna göre tabii. Ulan var ya. Ses çıkıyor. Böyle de bir hatıramız olsun. Çok güzel denk geldik ya. Hakikaten en son 27 sene önce izciydim. Sanırsam 27-28 sene önce. İyi denk gelmiş. He. İzci şendir arkadaş. İzci şendir. İzci şendir. İzci şendir. Arkadaş. Tabii biz de 27-28 sene önce izciydik. Neyse, iyi denk geldi. Güzel bir hatıra oldu. Yani. Kiliseyi de hemen içeri girip bir çekeyim. Ondan sonra bakın burada da bir çam var. Burası da bir kilise sanırsam. Bakın. Abi bunlar ne kadar çok kilisesi var ya. Çok dindar bir yer herhalde burası. Bilmiyorum da, ya da günahkar. Çünkü genelde günah olan ya cami yaptırıyor ya kilise yaptırıyor baba. Bu Tosun Paşa kimmiş?
2008'de rahmetli olmuş herhalde. Şöyle bir kiliseye girelim bakalım hemen ya. Ha? Selamun aleyküm gençler. Mumlara bakar mısın baba? Evet, hain var, hain. Pardon. Burası çok sade bir yer sanırsam abi. Ama güzel yani. İnsanlar dua ediyor. Neyse, fazla sözü uzatmayalım. Bunların mumları niye bu kadar kalın ve büyük? Demin şu tepedeydik bakın. Kilise orası, tamam mı? Şimdi Popeye Village diye bir yer var. Harika bir yer. Orayı da göstermek istedim size çünkü muhteşem bir yer ya. Gerçekten. Resimlerden öyle gözüküyor. Bakalım nasılmış. Gerçekten o kadar da güzel miymiş? Bakın dostlar, işte bu evlerden bahsediyorum. Abi çok güzel manzarası. Oo, burada var ya ne balık çıkar ha. Taşlık. Nerede balık? Ha. İçeri nasıl giriliyor buraya? Ha. Şurada tabii ki. Bakın dostlar. Görüyor musunuz? Çok eski yapılar bunlar. Şirinlerin evi gibi ya. Vay arkadaş ya. Şuraya bak abi. Dostlar, şimdi Malta'nın diğer tarafında bulunan şu köye geldik. Burası ne köyü? Temel Reis köyü. Yani Temel Reis filminin çekilmesi için yapılmış olan bir köy burası. Film seti yani. Şimdi de tabii ki siz söyleyin, turistler için cazibe merkezi olmuş. Yani 1979 yılında Temel Reis'in filmi için yapılan bu köy. Şimdi turistik bir cazibe merkezi. Hakikaten çok güzel bir yer ama. Bakar mısınız ya? Zaten demiştim, çizgi film aynı Şirinler Evi'ne benziyor. Meğerse yani ben bilmiyordum açıkçası. Şimdi baktım da Temel Reis filmi sert vuruşlu denizci filmi için yapılmış bir köy. Yani plato, film platosu. Ama harika bir şey. 9-17 saatleri arasında gezebiliyorsunuz burayı sanırsam. Girişine eğer bakabilirim. Eğer girişinde yani zaten şu an gerçi havaalanına da yetişmemiz gerekiyor. Allah'tan araba kiraladık. Böyle dolanıp duruyoruz. Çok güzel. Şimdi hemen ilk birkaç resim çekeceğim de. Güneş çıktı. Harika bir ışık geldi. Neyse, görüşürüz. Malta'ya gelmek için alın size bir neden daha. Çok güzel yer. Hani tarihi bir şeyi olmamış olsa bile insanlar yani merak konusu. Geliyorsunuz abi işte. Bence güzel yer. Siz de umarım gelirsiniz, gezersiniz. Benim çok hoşuma gitti. 2 günlük tatilimiz. Bugün son gün. 3 uçağıyla geri döneceğiz. Şu an saat 11. 2-2,5 saatimiz daha var havaalanına yetişmek için. Hemen kısa bir şehir turu yapmaya istedik. Çünkü siz söyleyin, arabayı da teslim etmemiz gerekiyor. Kiralık arabayla gezmek çok güzelmiş yalnız. Böyle toplu taşımayla gezince pek bir şey anlamıyorsunuz, çok şey kaçırıyorsunuz. Yani toplu taşımayla gezerken çok şey kaçırabiliyorsunuz. Mükemmel bir koy. Mükemmel bir koy burası, bakın. Adamlar yani film yapmak için çok güzel yer seçmişler. Temel Reis, sert vuruşlu denizci. Dostlar, şimdi size güzel bir opsiyonlu gayrimenkul tanıtacağım. Malta'nın Selmon ilçesinde harika bir gayrimenkulden bahsediyorum. Şöyle hemen bakın. Önü kapanmayacak eşsiz manzarası, deniz manzarası. Bu yaklaşık 4+1. Hemen içeriği gezdireyim. Mükemmel konumda. Çıtır hasarlı. Hani araç sahipleri genelde öyle der. Burası banyo. Burası tuvalet diyelim. Burası harika bir mutfak, geniş. Bakın salona bakın. Salon, oda ve pardon, orası yatak odası, burası salon. Bu şekil devam ediyor. Mükemmel bir yer. Kaçırılmayacak bir fırsat. Burası sadece ve sadece
Sizce ne kadar? Tahminleri bekliyorum. Sadece ve sadece sizin hatırınız için 950 bin lira. Anahtar teslim. Yani anahtara da gerek yok aslında. Açın kapıyı, girin. Siz parayı bana yollayın, konumu paylaşacağım. Hemen taşınma opsiyonu. Hiç sıkıntı yok. Kiracılı değil çünkü. Mal sahibi de yok. Boş, mükemmel, eşsiz manzaralı. Ya abi şu manzaraya bakın. Bu manzara önü kapanmayacak kesinlikle. Eğer isterseniz, yani orayı beğenmediyseniz, burada çeşit gayrimenkullerimiz mevcut. Bakın zaten satılık tabelasını da koyduk oraya. Görüyor musunuz? Sadece telefon numaramız yok. O biliyorsunuz benim telefon bozuk. Ondan ötürü siz bana e-mail atın. Parayı yollayın. Ben size IBAN atacağım. Ondan sonra taşının. Hiç sıkıntı yok. Daire sorunsuz. Yani kiracısı yok. Hiçbir şey yok. Hemen bugün öde parayı. Konum paylaşıyorum. Yarın hemen taşın. Mükemmel. Mükemmel bir yer. Malta'da. Hepinizi bekliyorum. Kaçırılmayacak fırsat. Bunu kaçırmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben çekerken çok keyif aldım. Harika zaman geçirdim. 2 gün dolu dolu süper bir zaman geçti. Yani buranın gecesi, gündüzü mükemmel. Mükemmel diyebilirim. Onun için eğer videomu beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız, kanalıma da abone olsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.